Şöyle bir düşünelim. Okuldaki tarih derslerinden aklınızda ne kaldı? Muhtemelen bir sürü isim, bir sürü tarih ve tabii o ezberlemesi imkansız meclis isimleri. Peki ya size desem ki bütün bu karmaşık bilgileri aslında küçücük, basit bir mahalle hikayesiyle çözebiliriz? Evet. Bu hikaye eski Türk tarihini aklınıza kazıyacak gizli bir anahtar olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Bir komodin ve bir tırnak makası. Şimdi soracaksınız. Ne alaka, değil mi? İşte bu son derece alakasız görünen eşyaların tarihin o tozlu sayfalarını bize nasıl açtığını gelin şimdi hep birlikte görelim. Pekala, ilk olarak sizi oldukça basit ama bir o kadar da tuhaf bir komşuluk hikayesine götürüyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Hikayemiz Seçkin adında bir karakterin hayatında yepyeni bir sayfa açıp Avrupa'ya taşınmasıyla başlıyor. Yeni bir ev, yeni bir başlangıç ve tabii ki yepyeni komşular. Çok geçmeden kapı çalıyor. Gelen ilk komşu elinde klasik bir hoş geldin hediyesiyle duruyor. Üzerinde nazar boncuğu olan bir tabak. Buraya kadar her şey normal gibi değil mi? Ama durun. Asıl gariplikler şimdi başlıyor. Hemen ardından bir komşu daha geliyor ve hediyeler gitgide acayipleşiyor. Elinde bir paket peçete ve bir de komodin var. Yani kim yeni taşınan komşusuna komodin hediye eder ki? İşte bu gerçekten çok garip. Ve sonra kapıda Tuna beliriyor. Elinde dumanı tüten bir tencere bulgur pilavı ve bakın ne diyor. Millet aç kalmasın dedim. Bu millet kelimesi var ya, onu aklınızın bir köşesine not edin. Tam daha ne kadar tuhaflaşabilir derken bu sefer kapıyı Oğuz çalıyor. Elinde ne var dersiniz? Bir tırnak makası. Evet, bildiğimiz sıradan tırnak makası. Ve son ziyaretçimiz, mahallenin yaşlı bilgesi Hazar dede. Ama bir farkla o eli boş geliyor. Mazereti de şu, kusura bakma evladım, ben ihtiyar adamım. Bir şey almaya gidemedim. Bakın bu ihtiyar kelimesi de çok önemli. Onu da bir kenara yazalım. Peki komodinler, tırnak makasları, millet diyen komşular, eminim hepiniz soruyorsunuzdur. Bütün bu saçmalık ne anlama geliyor? İşte şimdi işin en can alıcı, en heyecanlı noktasına geldik. Çünkü az önce dinlediğiniz bu basit komşuluk hikayesi aslında hiç de rastgele bir anlatı değil. Aksine içinde tarihin gizli şifrelerini saklayan, ilmek ilmek işlenmiş bir kurgu. Bu kullandığımız tekniğin bir adı var. Anımsatıcı. Hani İngilizce'de mnemonik derler ya, aslında bu beynimizin bilgiyi daha kolay saklamasına ve sonra da hadi hatırla deyince geri çağırmasına yardım eden bir öğrenme yöntemi. Yani bir nevi sıkıcı ezberi keyifli hale getiren bir akıl oyunu gibi düşünebilirsiniz. İşte bizim bu garip mahalle hikayemiz de tam olarak böyle çok güçlü bir anımsatıcı, ilk Türk devletleriyle ilgili o ezberlemesi zor bilgilerin kapısını açan gizli bir anahtar aslında. Ve şimdi en güzel kısma geldik. Artık o şifreyi kırma zamanı. Hadi bakalım. Hikayedeki her bir detayın aslında hangi tarihi gerçeğe denk geldiğini tek tek ortaya çıkaralım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. İlk ipucumuz neydi? Seçkin Avrupa'ya taşınıyordu. Bakın şimdi Avrupa kelimesi bize neyi hatırlatıyor? Tabii ki Avrupa Hunlarını. Peki ya Seçkin ismi? O da onların meclisi olan Seçkinler Meclisi'ni. Zekice değil mi? Sıradaki gelsin. Nazar boncuklu tabak. Tabak kelimesi ses olarak kime benziyor? Tabgaçlara. Peki üzerindeki nazar boncuğu, o da Nazırlar Meclisi'ndeki nazır kelimesini aklımıza getiriyor. Bu kadar basit. Gelelim o en acayip hediyelere. Peçete ve komodin. Peçete bariz bir şekilde peçenekleri temsil ediyor. Peki ya komodin? O da ses olarak Komenton Meclisi'ne yakın. Gördünüz mü? En alakasız görünen şey bile bir yere bağlanıyor. Tuna'nın getirdiği bulgur pilavını hatırlayalım. Tuna adı zaten direkt olarak Tuna Bulgarlarını çağrıştırıyor. Hani bir de o meşhur lafı vardı ya, millet aç kalmasın. İşte o millet kelimesi de bize meclislerinin adını veriyor. Millet Meclisi. Sırada Oğuz ve onun o garip hediyesi, tırnak makası var. Oğuz ismi tabii ki Oğuzları temsil ediyor. Tırnak kelimesi de ses benzerliği sayesinde onların meclisi olan Tirnek Meclisi'ni hafızamıza kazıyor. Ve geldik son ipucuna. Hazar Dede. Hazar ismi bize zaten doğrudan Hazarları veriyor. Peki bahanesini hatırlıyor musunuz? Ben ihtiyar adamım. İşte bu da bize meclislerinin adını fısıldıyor. İhtiyarlar Meclisi. Ve işte karşınızda bütün resim. Bu tabloda her şey net bir şekilde görünüyor. Başta tamamen anlamsız gelen o komşuluk hikayesi, bir anda 6 farklı Türk devleti ve onların meclis isimlerini aklımızda tutmamızı sağlayan dahiyane bir şifreye dönüştü.
İnanılmaz değil mi? İyi ama bu nasıl işe yarıyor? Yani bu kadar basit bir hikaye, beynimizi bu kadar karmaşık bilgiyi hatırlamaya nasıl ikna ediyor? Aslında işin sırrı çok basit. Beynimiz kuru bilgileri değil, hikayeleri seviyor. Ona bir hikaye verdiğinizde bilgi çok daha kolay yerleşiyor. Hele bir de işin içine komodin gibi, tırnak makası gibi beklenmedik detaylar girince o bilgi beyninize mıh gibi çakılıyor. Normalde ezberlemekten sıkılacağınız bir şey bir anda eğlenceli bir bulmacaya, bir keşif oyununa dönüşüyor. Olay tamamen bu. Şimdi bir anlığına düşünün. Bu yöntemle başka neleri öğrenebiliriz? Hani o okuldaki en sevimsiz dersleri, mesela kimyadaki periyodik tabloyu ya da biyolojideki karmaşık döngüleri, belki de hepsinin böyle eğlenceli bir hikayesi vardır. Kim bilir? Unutmayın, öğrenirken en büyük yardımcınız aslında hayal gücünüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.